Ben sadece bacaklarımı açmak için 5 dakika lazım. Vay canına. Kolların. Farkındayım. Tişörtümden fırladılar. Sana söylüyorum, harika hissediyorum. Rick and Morty'nin 8. sezon 4. bölümü nihayet yayınlandı ve yeni sezonun bu bölümüyle birlikte Jerry kardeşimizi de görmüş olduk. Bölüm incelemesinden önce şunu söylemeliyim. 8. sezonun en başından beri kendisinden haber alamadığımız Jerry bu bölümle birlikte hikayenin önemli karakterlerinden biriydi. Açıkçası bu bölümle birlikte Jerry ve onun yaptığı rezillikleri de izlemeyi özlemişim. Elbette hız kesmeden videomuza geçeceğiz, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Sikiyim. Göt adamın içine girdim. İsterseniz daha önceki bölüm inceleme videolarımızda da yaptığımız gibi bölümün hızlı bir özetini yapalım. Her şeyin başında şunu söylemem gerekiyor ki 3 bölümdür görmediğimiz Jerry'i nihayetinde bu bölümle birlikte tekrardan görüyoruz. Hatta genel olarak Jerry'nin bu bölümün odak merkezi desek yeridir. Bölüm geçmişte izlemiş olduğumuz pek çok Rick and Morty bölümü gibi yine dini bir bayramı konu alıyordu. Hatırlarsanız daha önce de Rick and Morty'nin yılbaşı ya da Şükran Günü gibi özel günler için bölümler çektiğini görmüştük. Bu bölümde ise Paskalya bayramını kutluyorlar. Yani daha doğrusu sadece Jerry kutluyor. Geçmiş Rick and Morty bölümlerinde de Jerry'nin böylesi özel günlere çok önem verdiğini ve heyecanlandığını zaten biliyoruz. Ancak ailesinin ona katılmaması Jerry'yi fazlasıyla mutsuz ediyor. Bölümün başında Jerry Paskalya için evi süslüyor, aynı zamanda evdeki tüm aile üyelerine tek tek giderek onların kendisine katılmasını istiyordu. Ancak evdeki kimseden karşılık gelmeyince Jerry bu sefer tek kalmıştı. Bölümün devamında Jerry arabasıyla ormanda giderken bir anda devasa bir mutant Paskalya tavşanına çarpıyor. Bu sırada telaşlı bir şekilde tavşana yardım etmek istese de midesi bulanıyor ve bir anda kusmaya başlıyor. Yani 5 dakika önce ezmiş olduğu hayvanın bir de ağzına kusarak onu öldürüyor. İşte ben de 3 bölümdür tam olarak bunu bekliyordum. Yani Jerry'nin yapmış olduğu rezillikleri dört gözle bekliyordum. Ne dersiniz deyin, adam gerçekten diziye ayrı bir hava katıyor. Elbette bölümün devamında Jerry Paskalya tavşanını eve getiriyor ve yardım edebilmesi için Rick'e gösteriyor. Paskalya tavşanı öldüğü için bizimkiler bir şey yapamıyor ve sonrasında öğreniyoruz ki Jerry bu tavşanı öldürerek yanlışlıkla tavşanın üstündeki laneti kendi üzerine çekmiş. Ve kısa süre içinde Jerry'nin de bir Paskalya tavşanına dönüşeceğini öğreniyoruz. Rick dönüşümün yavaşlaması için Jerry'yi bir kristal hapsediyor ve daha sonrasında Rick ve Morty bu sihirli Paskalya tavşanının kökenini öğrenebilmek için bir maceraya çıkıyorlar. Bölümün devamında öğrendiğimiz kadarıyla bu Paskalya tavşanlarının amacı insanların üremesine yardımcı olmakmış. Sahip oldukları güçler sayesinde etrafındaki pek çok canlıyı azdırıp onların çiftleşmesini sağlıyorlar. Elbette bundan dolayı da bölüm içinde görmüş olduğumuz uzaylı Hristiyan birliği de Paskalya tavşanlarını yok etmeye çalışıyorlar. Bölüm içinde öğrendiğimiz kadarıyla Paskalya tavşanı 13. yüzyılda dünyaya düşmüş. Ancak buzulları çakıldığı için orada mahsur kalmış. Sonrasında küresel ısınma nedeniyle de buzlar erimiş ve serbest kalmış. Zaten sonrasında Jerry yanlışlıkla Paskalya tavşanını ezdikten sonra laneti kendi üzerine çekmişti. Bölümün devamında bizim Rick ve Morty bu Paskalya macerasının derinliklerine daldığı sahnede aslında uzaydaki Hristiyanların Paskalya'yı daha farklı kutladıklarını da görmüştük. Dünyadaki insanların aksine bu gezegendeki insanlar Paskalya'yı birer kurban vererek kutluyorlardı. Bölümün sonunda Jerry tam anlamıyla Paskalya tavşanına dönüşmüş ve etrafındaki herkesin çiftleşmesine yönelik güçlerini kullanmıştı. Bölümün sonunda bizim Rick ve Morty elde ettikleri Paskalya yumurtası sayesinde Jerry'yi düzeltmeye başarıyorlar. Ancak bu sefer herkes sıra sıra Paskalya tavşanlarına dönüşmeye başlamıştı. Elbette en sonunda her şey yoluna girdi ve bu kaosu da durdurmayı başardılar. Sonrasında tüm ailenin dini bayramlara karşı gelerek evdeki tüm süslemeleri ve eşyaları ateşe verdiklerini gördük. Ancak her şey bununla sınırlı kalmıyor. Bölümün sonunda Summer'ı unuttular ve bu bölüm içinde de Summer'ın da madde bağımlısı olduğunu ve hala yaz tatilinde olduğunu gördük. Bölüm bana kalırsa fazlasıyla hareketli ve enerjikti. Ve bölüm içinde görmüş olduğumuz her şey tam anlamıyla bundan ibaretti. Sizlere bölümün hızlı özetini yaptığıma göre isterseniz bir de bölüm içinde yer alan tüm referans ve göndermelerden bahsedeyim. Mesela bölümün başlarında Jerry evde dolaşıp evdeki herkesin kendisine katılmasını istemişti. Ancak Jerry Morty'nin yanına geldiğinde Morty'nin Twitch'ten yayın açtığını görmüştük. Yani burada direkt olarak
olarak Fortnite oyununa büyük bir gönderme olduğunu gördük. Aslında burada yapılan gönderme zamanında Rick and Morty evreninin Fortnite ile birlikte işbirliği yaptığını gösteriyordu. Hey dostum, Paskalya sepetlerini babanla süslemek ister misin? Ne? Hayır, şu an Twitch'te yayındayım. Fortnite Kennedy bölümü ekle. Elbette bölüm içindeki en belirgin büyük referanslardan biri de tabii ki de bölümün başlığıydı. Rick and Morty'nin yeni sezonunda yer alan diğer bölümler gibi bu bölümün başlığına baktığımızda da yine ünlü bir filme büyük bir referans bulunuyordu. Bölümün adı The Last Temptation of Jerry ve bu isim aslında zamanında William Dafoe'nun başrolde oynadığı The Last Temptation of Chris filmine büyük bir gönderme içeriyordu. Bahsi geçen bu filmde de William Dafoe Mesih'i canlandırıyordu. Yani bölümün başlığına baktığımızda aslında filmle büyük benzerlikler taşıdığını görebilirsiniz. Ayrıca izlemiş olduğumuz bu bölümde Alien ve Prometheus filmlerinde de büyük göndermeler vardı. Mesela bölüm içinde gördüğümüz önlerinde papa olan karakterler aslında Prometheus filmindeki mühendislere benziyorlardı. Sik olması gereken yerde götleri var. Rick. Morty, götleri ön kısımda baksana. Oo, bunlar tavşan işini bitirdikten sonra yerleşen. Tıpkı o filmde yer alan mühendisler gibi bu karakterlerin de uzay gemileri ve heykelleri bulunuyordu. Bu göt adam. Morty, arkasını gördüm onda bir... Zamanımız... Son olaraksa az önce de söylediğim gibi bölümün sonunda Jerry tam anlamıyla bir Paskalya tavşana dönüşmüştü. İşte bu sahnede kendisini aynada gördüğünde sakinleşmiş ve kendine gelmişti. Aslında izlemiş olduğumuz bu sahne The Fly filmine büyük bir gönderme taşıyordu. Bahsi geçen bu filmde de bir bilim adamı yaptığı deney sonucu kazara bir sinekle birleşiyor ve mutant bir canavara dönüşüyordu. Yapmak istiyorum ama bununla değil. Jerry, canavar mı? Hayır. Evet dostlarım, Rick and Morty'nin 8. sezon 4. bölümünde yaşanan tüm olaylar ve göndermeler bunlardan ibaretti. Peki sizler 8. sezon 4. bölümü izlediniz mi? İzlediyseniz bu bölümden keyif aldınız mı? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bu arada bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza da hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Jerry yapar çok hoş yumurta. Aman tanrım, aman tanrım. Sen iyi misin? Aman tanrım. Bu kadar şeker yemişken bunun olması iyi olmadı.